Merhaba hanımlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda çok şık, güzel bir erkek çocuk süveteri çalışacağız. Kanalımdaki videoların çoğunluğu kız çocuk örgüleri olduğu için biraz da erkek çocuklar için örgü çalışmak istedim. Instagram'dan bir takipçim çok rica etti bu modeli. Modelin sahibi Instagram'da sayfası bu arkadaşlar. Örgülü günler 38. Kendisine rica ettiğimde kabul etti. Süveteri anlatmama, sayıları ve diğer işlemleri için yardımcı oldu. Ayrıca bir şeyi daha belirteyim. Ben sipariş almadığım için eğer yeleğimden yaptırmak isteyen olursa modelin sahibi olan bu sayfaya yazabilirsiniz. Siparişi kendisine verebilirsiniz. Modelini benimle paylaştığı için arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Hayırlı kazançlar diliyorum kendisine. Şimdi yeleğimizin ölçülerine ve bilgilerine gelince, ölçülerini video bitiminde verdim ve tarif boyunca sürekli ilmeklerini, işlemlerini büyük bir şablona bu şekilde çizerek tarif etmeye çalıştım. Tüm ilmeklerini, sayılarını, sıralarını tek tek anlatmak istedim. Daha sonra bu kısımda da yaka kesimini de sayılarla çizerek anlattım. Ayrıca santimle ölçü verdim. Bitişte de tüm bedenin tüm ölçülerini verdim. Giyecek çocuğun bünyesi tabii ki etkileyecektir ama benim yeleğimin büyüklüğü 3-4 yaş, erkek çocuklarına uygun bir yelek. Eğer çocuk biraz iri olursa 2-3 yaşa uygun bir yelek. Malzemelerimiz 3,5 numara düz şişle çalıştım. Yaka bandı için bu kısımda yaka ve kol bandı için 3 numaralı misinalı şişle çalıştım. 3 tane düğme kullandım. İlmekleri kapatmak için ve diğer ilmek almak için de bir tığa ihtiyacınız olacak. Herhangi bir kullandığınız tığ olur. 3 tane düğmemiz var. Dikmek için de ve diğer işlemler için de diğer malzemelerimiz. İpleri de örgüye başlarken kullandığım ipin marka renk nosunu verdim. Bir tane gri ipim vardı. Bir gri ipimden kalan ipim bu kadar. Yarım yumakta beyaz ip kullandım. Kırmızı ipimizden de sadece papyon çalışacağız arkadaşlar. Yeleğimizin ön kısmının görüntüsü böyle. Arka kısımda bu şekilde. Gayet hoş bir çalışma oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin şimdiden. Ayrıca kanalıma abone olup beni izlemeyi, bana destek olmayı unutmayın hanımlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Başlayalım hep birlikte. Kolay gelsin. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. 3 renk ip kullanacağız süveterimizde. Bir tanesi beyaz yumağımız, kartopu Baby One 100 gram 250 metre beyaz ipimiz. Diğeri de kartopu lav yine 100 gram 250 metre. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk no K1000. Kırmızı ipimizden sadece papyon yapacağız. Evde kalan herhangi bir ipinizden olacaktır. Diğer malzemelerimizde 3,5 numaralı 3,5 numaralı düz şişim var. Misinalı şişimi ise eğer eliniz bolsa yaka ve kol bandını örmek için kullanacaksınız. Ben de yaka ve kol bandını 3 numara misinalı şişle yapacağım. Başlıyoruz şimdi. Beyaz ipimizle ilmeklerimizi atacağız. Tek şişe atıyorum ilmeklerimi. 78 ilmek atacağız şişimize. Birinci ilmeğimi atıyorum, sıkılıyorum biraz. Daha sonra ilmeklerimi normal atmaya başlıyorum. 78 ilmeği atıp tamamlayıp lastik kısmının ilk sırasını tarif ediyorum arkadaşlar.
İlmeklerimi şişime attım arkadaşlar. İlmek sayımız 78 ilmek. 78 ilmekle lastiğimizi örmeye başlıyoruz. Lastiğimiz 2 ters 2 düz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 1 2 ilmek düz örüyorum. Devam edip 1 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar 1 2 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde lastiğimi öreceğim. Lastik kısmını tamamladığımda sıra ve santim olarak ölçü vereceğim arkadaşlar. Süveterimizin lastiğini tamamladım arkadaşlar. Santimle ve son ilmekleri sayarak ölçü vereceğim. Santimle ölçtüğümüzde lastiğimizin yüksekliği 4 santim arkadaşlar. Son ilmekleri de bu kısımdan saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane son ilmeğim var. 8 tane son ilmek 16 sıra örgü demek. 17. sıra şişimde. Şimdi düz yüzden düz, ters yüzden ters örgü öreceğiz. Hiçbir eksiltme veya artma yapmayacağız ilmeklerimizde. 2 ters 2 düz lastiği bırakıp tüm ilmekleri düz örerek devam ediyorum. Diğer yönden de ters öreceğim. Bu şekilde örerek 3 santim örgü yapacağım. 3 santim örgüyü tamamlayınca tarife devam ediyorum. Süveterimde düz bölümü tamamladım arkadaşlar. 3 santim bu şekilde düz örgü ördüm. 7 santim örgümüz var. Şimdi örgümüzde gri renkle de örmeye başlayacağız. Bir de 2 parça daha bu şekilde beyaz ipe ihtiyacımız var. Gri renkli ipimizden de hem üst ucunu hem de alt ucunu çıkarıp hazırladım. 2 tane de gri renkli ip bağlayacağız örgümüze. Şema üzerinde göstermek istiyorum yapacağımız işlemi. Böyle kocaman çizip hazırladım anlaşılır olsun diye. Yeleğimizde sağ yönde beyaz ipimizle 19 ilmek öreceğiz. Daha sonra gri ipimizi bağlayıp bir ilmek gri öreceğiz. Tekrar beyaz ipimizi bağlayıp bu kısımda 38 ilmek beyaz ipimizle örüp daha sonra ikinci gri ipimizi bağlayıp bir ilmek gri öreceğiz. Üçüncü parça ipimizi de bu şekilde sol yöne bağlayıp 19 ilmek daha öreceğiz. Bu orta kısımlara bağladığımız birer ilmek gri ilmeğin her iki yönüne her sırada birer tane ilave ederek 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 olarak devam edeceğiz. Efe yeleği şeklinde bu şekilde sağa ve sola büyüyecek gri ilmeklerimiz. Diğer yönde de bu şekilde de aynısını yapacağız. Bir ilmekten başlayarak her iki yöne çoğaltarak 19 ilmek gri olana kadar devam edeceğiz. İlmeklerimizi hem düz yüzde hem ters yüzde çoğaltacağız arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Bu arada şişimi de değiştirdim. Biraz önce söylemeyi unuttum. Pembe şişten bu şişe geçtim ama şişim yine aynı numara, 3,5 numara. Başlıyoruz şimdi. İplerimizi hazırladık. Siz de iç kısımdan çekip sarabilirsiniz bu büyüklükte. Diğerinin de iki ucunu da çıkarmanız yeterli olacaktır. Kenar ilmeğimi ördüm. 1, daha sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek ördük düz olarak arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek. 19 ilmek düz ilmeğimizi ördükten sonra gri ipimin ilk ucu alıyorum. Beyaz ipime bir düğüm atıp bağlıyorum ve yerleştiriyorum. Beyaz ipi bırakıyorum. Gri ipi alıyorum. Bir ilmek gri örüyorum. 20. ilmek gri. Gri ipe beyaz ipimin bir tanesini bağlayacağım şimdi. Bu kısımda tutarak öreceğim. Ters yüze geçmeden önce bağlayacağım. Bu şekilde tutuyorum elimle ve devam edip 38 ilmek düz öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38. ilmeğimizi ördük. Şimdi bir gri ilmek daha öreceğiz. İkinci ucu da alıyorum gri ipimin. Bir düğüm atıp bağlıyorum. Yerleştirdim. Bir ilmek gri ördüm. Gri ipi bırakıyorum. Üçüncü parça beyaz ipimi alıp sol yöne bu ipimle devam edeceğim. Tutuyorum yine bu şekilde. Daha sonra düzelteceğim. Bağlayacağım düğümünü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. kenar ilmeğim. Her iki yönümüzde de eşit sayıda ilmek var. Sağ yönde 19 ilmek, sol yönde 19 ilmek. Ters yüze dönüyoruz. Ters yüzde bu kısımda bu kısma kadar örüp tarif edeceğim. Düğümlerimi de yapıp devam ediyorum. Ters yüzdeyiz arkadaşlar. Biraz fazla ipimiz var. Çok iple örmeyi sevmeyenler için biraz zor bir durum ama ben çok severim çok iple örmeyi. Artık tarifi isteyen arkadaşım da iplerin dolaşmasına razı olacak. Kenar ilmeğimi örüyorum ters yüzde ve ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. İlmekleri saymayacağım. Bitince sayacağım. Bir ilmek beyaz ilmeklerden bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Bu kısımda gri ilmeğimden önce bir ilmeğim var. Bu ilmeği örmeyeceğim. Şişimde de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane ilmeğim var. Bir ilmek kalınca bu şekilde ipimi atıyorum. Gri ipimi alıyorum. Beyaz ipimi çekiştirip beyaz ilmeği gri iple örüyorum. 1,
Devamındaki gri ilmeği de örüyorum 2. Bir tane de örgümüzün orta kısımdaki 38 ilmekten örüyorum. Ters yüzde gri ilmeğimiz 3 tane oldu arkadaşlar. Tekrar gri ilmeği bırakıyorum. Bu arada iplerinizi bırakıp alırken bıraktığınız ipi alacağınız ipin üstüne atacaksınız. Bu şekilde alt kısımdan alacağız beyaz ipi. Eğer bunu bu şekilde bırakır beyazla devam ederseniz örgünüzün bu kısmında açıklık olur. Gri ipi bu şekilde atıyoruz. Diğer ipi alıyoruz. Birinci ilmeği birazcık bu şekilde tutarak örüyoruz. Diğer ilmekleri normal örüyoruz. Birinci ilmeğiniz çok sıkı olmasın. Birazcık bu şekilde parmağınızla tutup sıkı sıkı örmeyin. Bu kısmın kasmasını önlemiş olursunuz o şekilde. İpleri çekip yerleştireceğim. Devam edip ilmekleri, beyaz ilmekleri bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bu kısımları gerekli değil ama kesmeyeceğim, örgüye yeni başlayan arkadaşlar için, karıştırmamaları için. Birazcık işlem olmadığı için hızlı alıyorum ilmeklerimi. Eğer bir de tarifim hızlı gelen arkadaşlar olursa, tarifimi hızlı bulursanız videoyu ayarlardan yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Sadece önemli olmayan kısımda bu şekilde hızlı öreceğim. Ve tamamladık ilmeklerimizi. Yine bir gri ilmeğimiz ve iki yanındaki ilmekleri gri iple öreceğiz. Düzeltiyoruz. İpimi bırakıyorum bu şekilde. Gri ipi alıyorum. Beyaz ipimi geriye atıp bu şekilde tutuyorum. Yine aynı şekilde gri ipi alt kısımdan aldım. Bu şekilde birbirine dolamış oldum. Daha sonra bir tane gri ilmek örüyorum. Birazcık tutuyorum ilmeği çok sıkı olmasın diye. İkinci gri ilmek ve üçüncü gri ilmeğim. Gri ipimi bırakıyorum. İpimi yerleştiriyorum. Beyaz ipimi yine alt kısımdan aldım. Daha sonra ilmekleri bu şekilde birincisini birazcık bol aldım. Daha sonraki ilmekleri şişime göre alıyorum. Devam edip sırayı tamamlıyorum. Düz yüzde bu kısımda tarif edeceğim arkadaşlar. Yaklaştık gri ilmeğimize. Son iki ilmeği de örüyorum. Her düz yüzde ve ters yüzde bu kısımlardaki ilmeklerimiz azalacak. Sağ yöndeki, orta kısımdaki ve sol yöndeki gri ilmeklerimiz büyüyecek arkadaşlar. Beyaz ipimi bırakıyorum. Gri ipimi alıyorum. Bu şekilde birbirine doluyorum. Ve beyaz ilmeğimi örüyorum. Bir, devamında beyaz ilmeğimi gri ile ördüm. Devamındaki gri ilmeğim 2, 3, 4 ve orta kısımdan bir ilmek daha alıp bu sırada da gri ilmeğimi 5 tane yapıyorum. 5 tane ilmekten sonra gri ipi bırakıyorum. Beyaz ipin üstüne attım. Beyaz ipi bu şekilde dolayıp alıyorum. Birinci ilmeği örüp biraz tutuyorum. Daha sonraki ilmekleri normal örüyorum. Devam edip beyaz ilmeklerimi öreceğim ve bu kısımda tarif edeceğim. Yine diğer yöndeki gri ilmeklerimizdeyiz. 2 ilmek daha örüyorum. Gri ilmeğimden önce bir tane beyaz ilmek kalınca beyaz ipimi bırakıyorum. Gri ipimi alıyorum. Beyaz ipi üstüne atıp bu şekilde parmağımla tutuyorum ve gri ipimle beyaz ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve sol yönden bir ilmek daha örüp
5 tane gri ilmek yapıyorum. 5 tane gri ilmekten sonra gri ipimi bırakıp sol yönün beyaz ipini alıyorum. Gri ipimi bu şekilde tutuyorum parmağımla. Birinci ilmeğimiz bol, diğer ilmeklerimizi normal örüyoruz. Beyaz ilmekleri işlem yapmadan birebir örüyoruz. Sırayı böylece tamamladık arkadaşlar. Tarif ettiğim gibi bu kısımda her düz yüzde ve ters yüzde gri ilmeklerimiz çoğalacak. 19 tane gri ilmeğimiz olduğunda orta kısmı devam edip bu şekilde beyaz kısmı bitireceğiz. Diğer yöndeki sağ ve sol yöndeki ilmeklerimize ise 19 ilmekten sonra kalan beyaz ilmekleri tek sırada öreceğiz. Bu şekilde 19 tane gri ilmek olana kadar devam ediyoruz. Sağ ve sol yönde çoğaltarak. Tarif ettiğim bu kısmı çoğaltmanın yeterli olduğunu düşünüyorum. 19 gri ilmeğim olana kadar öreceğim. Daha sonra tarife devam edeceğim. Süveterimizin ön parçasında ilerledim arkadaşlar. Bu kısımda gri rengimizi bağlayarak çoğalttığımız ilmekleri tamamladım. Sağ ve sola ters ve düz yüzlerden birer tane alarak 19 ilmek olana kadar devam ettim. Sayıyoruz ilmeğimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane. 19 gri ilmekten sonra bu kısımdaki beyaz ilmeklerimiz var. Beyaz ilmeklerimizde bu aşamadan sonra ikişer tane alarak ilerleyeceğiz. Düz yüzde de 2 ilmek alacağız. Ters yüzde de 2 ilmek alacağız. Diğer gri bölümü de sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane. Sol yönde ve sağ yönde de 10'ar tane beyaz ilmeğim var. Artık beyaz iplerle devam etmeyeceğiz. Bu 10 ilmeği ters yüzden gri ipimi kestim. Buradaki mesafe çok olduğu için ipimiz düzgün durmayacağı için gri ipi bu kısma gizleyeceğim ve beyaz ipime gri ipimi tekrar bağlayarak 10 ilmeğin tamamını gri renkle öreceğim. Bağladım gri rengi. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane gri ilmek ördüm. Kenar ilmeğimle birlikte 10 ilmek. Bu kısımda artık beyaz örgü devam etmeyecek ve gri ile devam edeceğiz. Daha sonra bu kısımdaki ilmekleri de örüyorum. Birebir hiçbir işlem yapmadan bu kısımdaki ipimizi çekiştireceğim, biraz kaçmasın. Daha sonra gizleyeceğim, bağlayacağım ipimi. 19 ilmeği tamamlıyorum. 19 ilmekten sonra 2 gri bölümün arasındaki ilmekleri sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane ilmeğimiz var. 20 ilmeği ikişer ikişer çoğaltacağız arkadaşlar. Beyaz ipimi gri ipimin üstünden atıyorum. Daha sonra 1, 2 tane gri ilmek örüyorum. 19 ilmekten sonra 2 ilmeği ördükten sonra gri ipimi bırakıp beyaz ipimle diğer yönde 2 tane beyaz ilmek
kalana kadar örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane beyaz ilmek ördüm. 16 beyaz ilmekten sonra beyaz ipi bırakıyorum. Bu yöndeki gri ipimi alıyorum. 2 tane gri ilmek daha örüyorum. Daha sonra 19 tane olan gri ilmeğimi de birebir düz örüyorum arkadaşlar. ...19 ilmeği tamamladıktan sonra sol yönde 2, 4, 6, 8, 10 tane beyaz ilmeğimiz var. Beyaz ipimizi bu şekilde üstten alıp tuttum. Daha sonra bu beyaz ipimizi de keseceğiz. Şimdi ilmeklerimi gri renkle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. ilmeğim kenar ilmeği. Sağ ve sol yönde beyaz iplerimizi bıraktık arkadaşlar. Gri ile devam edeceğiz. Orta kısımdaki bu ilmeklerimizi de ikişer ikişer alarak gri renkle tamamlayacağız. Beyaz ilmek kalmayana kadar. Şemada da bu şekilde gösteriyorum. 1, 2, 3, 4 kez ikişer alacağız ilmekleri. Diğer yönden de 1, 2, 3, 4 kez ikişer ilmek alacağız. Daha sonra orta bölümde 1, 2, 3, 4 ilmek kalınca tamamını gri ile öreceğiz. Bu kısma kadar 4 ilmek kalana kadar aynı şekilde devam edip daha sonra tarife devam edeceğim. Ters yüzden de ikişer tane almayı unutmuyoruz. Yeleğimizde görüntümüz böyle arkadaşlar. Her iki yönden de gri ilmeklerle ilerledim. Orta kısımda 4 tane beyaz ilmeğim kaldı. Düz yüzden ilmeklerimi gri ipimle örerek ilerliyorum. 4 tane beyaz ilmeği de 1, 2, 3, 4. Dördünü de gri ilmekle ördükten sonra diğer gri ipimi bu gri ipimin üstünden atıyorum. Tutuyorum ipimi. Diğer yöne aynı iple devam ediyorum. Artık bir işlem yok. Gri ipimizle devam edip öreceğiz. Bu iplerimi keseceğim, gizleyeceğim. Diğer yönde de iplerimi kestim. Aslında bu kısımlarda ip yürütülebilir ama acemi arkadaşlarım yapamaz diye kesip bağlamayı tercih ettim. Bilen arkadaşlar yürütebilir. Bu şekilde düz örgüyle yeleğimizin bu kısmında yeterli kol uzunluğu olana kadar öreceğim artık. Yeterli uzunluk olduktan sonra kesimleri tarif edeceğim. Hiçbir işlem yapmadan tüm ilmeklerimizi gri rengimizle düz yüzden düz, ters yüzden ters örgü örerek ilerliyoruz arkadaşlar. Süveterimin ön kısmında yeterli yüksekliğe geldim arkadaşlar. Kol oyuntusu yapacağımız bölümdeyiz. Ayrıca birkaç işlemimiz daha var. Hem örgü üzerinde hem de şema ile çizdim, tarif edeceğim. Şimdi örgümüzün uzunluğunu santim olarak ölçerek ölçü vermek istiyorum. Örgümün uzunluğu arkadaşlar 26 santim.
26 santimle bu kısımdan ilmeklerimizden kesim yaparak kol oyuntusu yapacağız. Daha sonra beyaz ipimizle ilmek alarak bir yaka bandı öreceğiz. Yapacağımız yaka bandının uzunluğu da beden kısmına biraz daha 1-2 santim ekleyeceği için 26 santim yeterli diye düşünüyorum. Örgümüzün en kısmında ise genişliği bu şekilde birazcık dikiş ilmeğini bırakarak ölçtüğümde 29 santimde en kısmı var arkadaşlar. Genişliği 29 santim. Örgümüzü bırakıyorum şimdi. Kağıt üzerinde bu çizdiğim şekilde tarif edeceğim. Toplamda 78 ilmeğimiz var. 78 ilmeği 38 ilmek ve 38 ilmek olarak ayıracağız. Orta kısımda 2 ilmek bırakacağız arkadaşlar. Bu şekilde tarif etmek istiyorum. 2 ilmeğimize bu kısma beyaz ipimizi bağlayacağız. 38 ilmekten sonra 2 ilmeği her iki yöne sağ ve sola düz ve ters yüzlerde çoğaltarak 30 ilmek olana kadar örgünün alt kısımda yaptığımız işlem gibi yapacağız. Kesimlerimize de aynı sırada başlayacağız. Örgünün sağ yönünde ilk düz yüzde kesimde sağ yönde kesimler düz yüze denk gelecek. İlk kesimde 4 ilmek, daha sonra 2 ilmek, daha sonra 1 olarak 3 kez de birer ilmek olarak toplamda 4, 6, 7, 8, 9 ilmek sağ yönde keseceğiz. Sol yönde de aynı şekilde 4, 2, 1 olarak 9 ilmekte sol yönde kesim yaparak kol oyuntusu vereceğiz. Kol oyuntusunu tamamladıktan sonra 9 ilmekten bu kısımda beyaz ilmeklerimizle devam edip her iki yönde 15'er ilmek, gri ilmek kalana kadar beyaz kısmı çoğaltacağız. Beyaz kısımda ilmeklerimiz 30 ilmek olacak. Toplamda 78 ilmek bu şekilde çizip ilmekleri ayarladım arkadaşlar. Örgü üzerinde de şimdi göstereceğim. Yine gri ipimden bir parça iç kısımdan sarıp hazırladım. Bu kısımda bağlayacağız gri ipimizi. Ayracımın ortasındaki 2 ilmeğe de beyaz ipimizden bağlayacağız. İlmeklerimizi sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ilmek. 38 ilmekten sonra bir ayraç takıyoruz. 2 ilmek ayırıp bir ayraç daha takıyoruz. Diğer yöndeki ilmeklerimizi de sayıp kontrol ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ilmek. Eşit şekilde ayarladık örgümüzü. Şimdi başlıyoruz sağ yönden kol oyuntumuzu yapmaya. Sağ yönde ilmeklerimizi düz yüzde kesiyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra bir düz ilmek daha örüyorum örgümden ve ilmeklerim çok sıkı değil. Kenar ilmeğimi diğer ilmeğime takarak ikinci ördüğüm ilmeği kenar ilmeğinden kaydırıp ilk kesimimi yapıyorum. Birinci kesimim, ikinci, 3 ve 4. ilmeğim. 4 ilmek kol oyuntusu yaptım. 4 ilmekten sonra başka işlem yapmıyorum. İlmeklerimi düz örerek ayracıma kadar devam ediyorum. Bu sıraları tamamen çekeceğim. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için. Çünkü bana tarif edemiyorsun veya anlatamıyorsun diye yorum yapıldığında gerçekten üzülüyorum. Elimden geldiğince güzel tarif etmeye çalışıyorum. Bu örgümde de daha çok çizerek tarif etmeye çalıştım arkadaşlar.
ilmeklerimizi kontrol ettiğimiz için saymadım. Yeşil ayracıma geldiğim zaman 4 ilmek kesim yaptıktan sonra tüm ilmekleri düz ördüm. Ayracı alıyorum ve beyaz ipimi gri ipime bağlıyorum. Yerleştirdim. Daha sonra gri ipi bırakıp beyaz ipi alıyorum. 1 2 tane beyaz ilmek ördükten sonra diğer ayracı da çıkarıyorum. Daha önce hazırladığım gri ipimi de beyaz ipime bağlayacağım. Yerleştirdim. İkinci bağladığım gri iple sol yöne doğru örmeye başlıyorum. İlmeklerimi yine düz örüyorum. Herhangi bir işlem yok. İlmeklerimizi tamamlayacağız. Ters yüzde sol yönün kesimini yapacağız. Sonuna yaklaştım ilmeklerimin. Kenar ilmeğimi örmeden takıyorum. Örgümü ters yüze dönüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Yine bu kısımda da 4 ilmek kesim yapacağız arkadaşlar. İlmeğimi ters örüyorum. Şişimde 2 tanesi bekliyor. Yine çok sıkı değil ilmeklerim. İkinci ördüğüm ilmeği kenar ilmeğin içinden kaydırdım. İkinci kesim, üçüncü ve dördüncüsü. Bu şekilde kesimlerimizi yapacağız. 4 ilmek, daha sonra 2 ilmek, devamında da 3 kez birer ilmek keserek yuvarlak bir kol oyuntusu yapacağız. 4 ilmekten sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ters yüzdeyim. Beyaz ilmeklerime bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bu kısma kadar. Yine örgünün bu alt kısmında tarif ettim nasıl yapılacağını, ama bu kısımda da tarif etmek istiyorum. Tüm sırayı çekmek istedim, bu sıraları. Ve geldik beyaz ilmeklerimize. Beyaz ilmeklerimizin sağ ve sol yönünde birer ilmeği, gri ilmeği beyazla öreceğiz ve çoğaltacağız. Gri ipi yine beyaz ipimin üstünden attım. 1 2 3 ve 4. ilmeğim. 4 tane beyaz ilmeğim oldu. Her düz yüzde ve ters yüzde ikişer ikişer çoğalacak bu ilmeklerimiz. Beyaz ipimi bırakıyorum, gri ipimi alıyorum. Örgünün sol yönüne doğru ilmeklerimi ters örerek ilerliyorum. Bu kısma kadar sırayı tamamlayacağım. Düz yüzde 2 ilmek kesmeyi tarif edeceğim arkadaşlar. Düz yüzdeyiz. 4 ilmekten sonra 2 ilmek kesim yapacağımız bölümdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir düz ilmek örüp 2 ilmeğimi bu şekilde içinden kaydırarak bir ilmek kesmiş oluyorum. Bir ilmek daha aynı şekilde örüp kaydırıyorum. 4 ilmekten sonra 2 ilmeğimi de bu şekilde
kesimini yapmış oldum. Devam ediyorum. Gri ipimle yine bu kısımdaki beyaz ilmeklerimin olduğu bölüme kadar bir ilmek kalana kadar öreceğim arkadaşlar. Bu kısımda 6 ilmek beyazımız olacak. Bu şekilde ters ve düz yüzden her zaman ikişer tane artarak 30 ilmeğimiz olana kadar bu şekilde öreceğiz. Kesimlerimizi de tarif ettiğim gibi bu şekilde tamamlayacağız. Kesimleri tamamlayıp tarife devam ediyorum. Süveterimde ilerliyorum arkadaşlar. Sol yönde ve sağ yönde kesimleri tamamladım. Şimdi kesim yapmadan örgüye devam edeceğim. Devam ederken bu orta kısımdaki beyaz ilmeklerimi her düz ve ters yüzde yine ikişer ilmek çoğaltacağım. 30 ilmek olunca tamamlayacağız. Yan taraflara çoğaltmayacağız. Gri ilmeklerimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane olacak bu kısımda. 15 gri ilmek kaldığı zaman ilmeklerimizi çoğaltmayı bırakacağız. Devam edip örüyorum şimdi. Bu kısımda da göstermek istiyorum. Beyaz ilmeklerimiz 30 tane olacak. Yanlarında 15'er tane gri ilmek kalacak ve bir yeterli bir uzunluğa gelene kadar örüp daha sonra yaka oyuntusu yapacağız. Yaka oyuntusu seviyesine gelene kadar devam ediyorum arkadaşlar. Tamamladım beyaz ilmeklerimi arkadaşlar. Sağ yönde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane gri ilmeğim var. Orta kısımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 tane beyaz ilmeğim var. Sol yönde de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane gri ilmeğim var. Sıram düz yüzde bitti. Şimdi ters yüzden hiçbir gri ve beyaz ilmeklere artma veya eksiltme yapmadan bu kısımda yaka oyuntusuna gelene kadar 3 santim daha örgü öreceğiz. 3 santim örgüyü tamamlayınca yaka oyuntusu için bu kısımda oyuntuları tarif edeceğim. Bu şekilde devam ediyoruz. ...15 gri ilmek, 30 tane beyaz ilmek, tekrar 15 gri ilmek örerek 3 santim düz yüzde düz, ters yüzde ters örgüyle devam edeceğiz. Daha sonra oyuntulara geçeceğiz. Süveterimin ön kısmında ilerledim arkadaşlar. İlmeklerimizi çoğaltmayı bıraktıktan sonra 3 santim örgü yaptık. Bu kısımda 3 santim örgümüz var. Kol için yaptığımız oyuntunun yüksekliği de 8 santim arkadaşlar. Şimdi yaka oyuntusu yapacağız. Yaka oyuntusu için ilmeklerimi sayıp ayarladım ben. Şemayla da tarif edeceğim. İlmekleri sayarak da tarif edeceğim. Sağ yönde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane gri ilmeğim var. Gri ilmeklerimden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane beyaz ilmek sayıp bir ayraç taktım. Daha sonra 2, 4, 6 ilmek sayıp bir ayraç taktım. Sol yaka için 2, 4, 6, 8, 10, 12 beyaz ilmeğim var yine. Devamında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane de gri ilmeğim var. Bu kısımda beyaz ilmeklerimizi örmeden dönüşler yaparak yaka oyuntusu yapacağız. Daha sonra yaka kısmından beyaz ipimizle ilmek alıp
yaka öreceğiz. İlmek alacağımız için, düzgün olması için bu kısımdaki ilmekleri kesmeden şişimde bırakacağım. Sayıyla da çizim olarak da yaka oyuntumuzu çizdim daha iyi tarif edebilmek için. Orta kısımda ayarladığım 6 ilmeği örmeden bıraktıktan sonra sağ yön için ikinci sırada 3 ilmek bırakacağız. Daha sonra 2 ilmek. 2 ilmekten sonra bir kez daha 2 ilmek bırakacağız. Daha sonra 1 şeklinde 5 kez de birer ilmek şişimizde bırakarak dönüşler yaparak yaka kısmını yükseltip öreceğiz. 30 ilmeği tamamladığımızda eğer bu oyuntu yeterli olmazsa gri ilmeklerimizden birer ikişer tane daha ilave edebiliriz. 30 ilmeğin yeterli olacağını düşünüyorum. Şemayı da bu şekilde çizdim. Sol yön içinde 6 ilmeği yine bırakacağız. 3 ilmeğin olduğu bölüme ipimizi bağlayarak 3 ilmek, 2 ilmek, 2 ilmek, 1 şeklinde devam ederek sol yönü de aynı ölçüde keseceğiz. Ortadaki 6 ilmeğimiz bir tane, bu şekilde her iki yöne üçer olarak düşünmeniz lazım. Bu şekilde bir kesim yapacağız. Başlıyoruz şimdi. Kesim derken ilmeklerimizi tabii ki şişte bırakacağız. Gri ilmeklerimden başlıyorum düz olarak örmeye. Gri ilmeklerimi bitirdikten sonra gri ipimi atıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Devam edip beyaz ilmeklerimden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ilmek örüyorum. Ayracıma gelince diğer ilmeklerimi örmüyorum. 6 ilmeği çeviriyorum örgünün tekrar ters yüzüne. Birinci ilmeğimi yine örüyorum bu şekilde. Bu kısımda ip sarkması olsun istemiyorum. O yüzden ilmeği hem düz yüzden hem ters yüzden öreceğiz. Daha sonra ilmeklerimi ters örerek örgünün ters yüzünde ilerliyorum. Beyaz ilmeklerimi tamamlayınca yine atıyorum beyaz ipimi, diğer ipimi alıyorum. İlmeklerimi yerleştirip sıramı tamamlıyorum. Dönüyoruz tekrar düz yüze. Gri ilmeklerde bir işlem yok. Tamamladık. Beyaz ipimizi aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane beyaz ilmek ördüm. 2, 4, 6 ilmek bıraktıktan sonra sol yöndeki şişimizde bu sırada 3 tane beyaz ilmek bırakıyoruz. 1, 2, 3 tane ilmek bıraktıktan sonra dönüyorum tekrar. Aynı şekilde ilk ilmeği ters yüzden de örüp ipimi yerleştiriyorum. Daha sonra örgünün ters yüzünde sıramı tamamlıyorum. Sırayı tamamlayıp
Bu kısımda düz yüzde bu kısımdaki ilmek bırakmayı tarif edeceğim arkadaşlar. Düz yüzdeyim, beyaz ilmeklerdeyim. Beyaz ilmeklerimden 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ilmek ördüm. 2, 4, 6, 7. Şişimde 3 ilmekten sonra 2 tane ilmeğim var. 2 ilmeği örmüyorum. Bu şekilde şişimizde bırakıp tekrar örgünün ters yüzüne dönüyoruz. Aynı şekilde ters yüzden de ilmeğimi örüyorum, sıkılaştırıyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Beyaz ipimi bırakıp diğer ipimi altından aldım. Bu şekilde devam edip ilmeklerimi şişimde bırakacağım arkadaşlar. Sayıları da tekrar gösteriyorum, affedersiniz. 6, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1 şeklinde ilmekler bırakarak dönüşlerimizi tamamlayacağız. Dönüşleri tamamladıktan sonra bu ilmeklerin tamamını dönüş yaptıktan sonra tarife devam edeceğim. Beyaz ilmeklerdeki dönüşleri tamamladım arkadaşlar. Sayılarımızı söylemiştim. Şişimde de belli. 6 ilmek, 3 ilmek, 2 ilmek, 2 ilmek. Daha sonra birer birer de 5 ilmeği dönüş yaparak beyaz ilmeklerdeki örümü tamamladık. Şimdi sadece gri ilmeklerimizle devam edeceğiz. Sizin için de kolay olması için gri ilmeklerimde herhangi bir eksiltme yapmayacağım. İlmek alacağımız zaman gri ilmeklerden de eksilecek zaten. Beyaz ilmekle gri ilmeklerin üzerinden yaka için bant örerken ilmek alacağız. Şimdi ilmeklerim şişimde bekleyecek. Beyaz ipimi gri ipimin üstünden atıyorum. Birazcık gri beyaz ipimi yerleştiriyorum. İlmeklerimi ters yüzde örüp sıramı tamamlayacağım. Sırayı tamamladığım zaman devamındaki işlemi söyleyeceğim. Bu kısımdaki kol oyuntumuz ve yaka için oyuntumuz birazcık daha az süveterimizin büyüklüğüne göre. Kol oyuntusu ve yaka yüksekliği yeterli olana kadar bu kısımdaki 15 ilmeği herhangi bir eksiltme veya azaltma olmadan devam edip öreceğim arkadaşlar. Tamamladığımda santim olarak ve sıra olarak ölçü vereceğim. Beyaz ipimiz bekleyecek. Biz 15 ilmeğimizi bu şekilde düz yüzden düz, ters yüzden ters örerek devam edeceğiz. Sıraları tamamladım arkadaşlar. Kol oyuntumuz yeterli. Gri ipimle yaptığım örgüde yine 3 santim arkadaşlar. İlmeklerimi diğer bir şişe aldım. Bu kısımdaki ilmekleri de misinalı şişe taktım. Diğer bölümü sol bölümde şimdi devam edip öreceğiz. Beyaz ipimizi bağlayacağız. Bağlayacağımız bölüm kısım 6 ilmeğimiz vardı bu kısımda. Hemen 6. ilmeğin sırasına bu şekilde bağlayacağız. Çevirip bağlayacağım. Ayracımı da yine bu kısma takacağım ölçü olması için.
ilmeklerimi diğer yöne düz olarak örüyorum. İpimi bu kısma bağladıktan sonra sol yönde ilmeklerimizi ters yüzde bırakarak döneceğiz. Onun için düz yüzde sıramızı tamamen örüyoruz. Beyaz ipimi bırakıp gri ipimi aldım. Ters yüze dönüyorum. Sırayı devam edip örüyorum. Daha sonra beyaz ipime geçiyorum. İlk ilmeğimi biraz yerleştiriyorum. Daha sonra örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek örüyorum. 9 ilmeği ördükten sonra ters yüzde sol yönde şişimde 3 ilmek kaldı. Bu 3 ilmeğimi örmeden örgünün tekrar düz yüzüne dönüyorum. İlk ilmeği düz yüzden de örüyorum. Daha sonra sol yöne doğru ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde dönüşler yapacağız arkadaşlar. 6 ilmeğimiz ortada. Daha sonra 3 ilmek. Bir diğer sonraki sırada 2 ilmek. Daha sonra yine 2 ilmek. Ve bu kalan 5 ilmeğimizi birer birer bırakarak aynı şekilde dönüş yaparak sol yönü de tamamlayacağız. Dönüşlerimi yaptıktan sonra diğer yöndeki gri sıralarla aynı sayıda ve santimde ölçü örüp süveterin ön kısmını tamamlıyorum. Aynısı olacağı için devamındaki sıralara çekim yapmama gerek yok. Tamamladıktan sonra süveterimizin arka kısmını başlayacağız. Arkasını da tarif edeceğim. Süveterimde ön parçayı tamamladım arkadaşlar. Süveterimin yaka oyuntusu yaptıktan sonra sol bölümü de aynen sağ kısımdaki gibi tarif ettiğim gibi tamamladım. İlmeklerimi aynı sayıda bıraktım. Beyaz ilmekleri tamamladıktan sonra yine 3 santim örgü ördüm bu kısımda gri ipimle. Daha sonra ilmeklerime kapatma yapmadım. 3 numaralı misinalı şişe aldım. 2 omuzda 3 numaralı şiş de bekleyecek. Bu kısımdaki ilmeklerimiz de bekleyecek. Süveterin arka kısmını ördüğümüz zaman omuzları birleştireceğiz arka kısımla. Daha sonra ilmek alıp yaka bandı ve kol için lastik öreceğiz. Arka kısmı bu şekilde tamamladık. Gri ipimizi de birazcık dikiş için veya omuz birleştirme için hesaplayıp keseceğim. Şimdi arkasını başlayacağız süveterimizin. Ön kısımla aynı ilmekte başlayacağız yine örgümüzü. 78 ilmeğimiz vardı. 78 ilmekle arka kısmı da başlayacağız. Şişime atıp hazırladım ben 78 ilmeği. İlk önce lastik kısmını öreceğiz. Bu şekilde aynı sırada aynı uzunlukta lastik ördükten sonra gri ipe geçtiğimiz bu bölüme kadar aynı sırada örgü yapacağız. Daha sonra gri ipimizi bağlayacağız. Bu kısmı yaklaşık santimle ölçelim. 10 santim beyaz bölüm var. 10 santimden sonra gri ipimizi bağlayarak bu şekilde bu şekilleri yapmadan sadece düz olarak gri ipe geçip tamamlayacağız. Beyaz kısmı tamamlayınca gri ipi bağlamayı da tarif edeceğim. Başlıyoruz şimdi lastiğimize. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 1,
2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Tariflik bir durum olmadığı için lastik kısmını örüp söylediğim santimde de örgüyü tamamlayıp gri ipe geçişte tarife devam ediyorum arkadaşlar. Süveterimizin arka bölümünde beyaz örgüyü tamamladım arkadaşlar. Bu kısımdan son ilmekleri de sayabilirsiniz ölçü olarak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane son ilmeğimiz var. Diğer ön parçamızda da sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane son ilmekte ön parçadaki beyaz örgümüzde var. İkisi eşit. Şimdi bu şekilde ölçüyoruz. Beyaz ipi bırakıp gri ipimizi bağlayacağız. Artık gri iple kol kesimine kadar düz yüzde düz, ters yüzde ters örgü öreceğiz arkadaşlar. Herhangi bir işlem yok. Tüm sıra boyunca ilmeklerimi düz örerek gri ipime geçiyorum. Bu şekilde ön kısımla aynı santimde ve sırada kol hizasına, kol ilmeklerini kesme hizasına gelene kadar gri ipimle devam edeceğim. Daha sonra arka kısımdaki kol oyuntusunu tarif edeceğim. Örgümü tamamlayıp devam ediyorum. Süveterimin arka parçasında sıraları tamamladım arkadaşlar. Beyaz bölümde ve gri bölümde aynı sırada örgü tamamladım. Eşit bir şekilde her iki parçada. Ölçü olarak da size bu kısımdan son ilmekleri sayacağım. Yine beyaz ipten sonra gri ilmeklerimizi sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 tane son ilmeğim var. Bu sıradaki son ilmeği örmedim. 29 tane son ilmekle kol kesme hizasına geldik arkadaşlar. Kesimlerimiz ön parça ile aynı sayıda ilmek keseceğiz. 4, 2 bu şekilde sayılı olanı göstermek istiyorum. Her iki yönden de ilk sırada ilk düz yüzde 4 ilmek, daha sonra 2 ilmek, devamında da 1 1 1 şeklinde 3 ilmek daha keseceğiz. Ön kısımla aynı şekilde bir oyuntu yapacağız. Sağ ve sol yönde aynen ön parçadaki gibi kesimlerimizi yapıp daha sonra kalan ilmeklerimizle ön parçadaki sıramız kadar örgü öreceğiz. Başlıyorum şimdi kesimime. Son ilmeğimi takacağım. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra 1 2 3 ve 4 ilmek kesim yaptım sağ yönde. Devam edip ilmeklerimi düz öreceğim. Diğer yönde de aynı şekilde 4 ilmek keseceğim. Daha sonra da diğer ilmeklerimi kesip oyuntumu yapacağım arkadaşlar. Sıraları tamamlıyorum. Herhangi bir zorluk, bir tariflik durum yok örgüde. Birinci kısımda tarif ettiğim için aynı sayıda olduğu için bu kadar tarif edeceğim. Daha sonra bu kısımda kol hizasında
örgümüzü tamamen tamamlamayacağız. Oyuntu yapacağız süveterimizin arka kısmı için. Bu seviyelere gelene kadar öreceğim. Daha sonra tarife devam edeceğim arkadaşlar. Süveterimin arka bölümünde kol yüksekliği vereceğimiz bölüme geldik arkadaşlar. Ölçü olarak son ilmekleri sayacağım. İlk önce ön kısımdaki son ilmekleri sayıyorum. Son ilmekleri sayarken şaşırmamak için bu kısımda kesim yaptığımız bir ilmekten, en sonuncu ilmeğimizden sonraki ilmekleri sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane son ilmeğim var. Son ilmeği düz yüzde de ördüğüm için şişimde son ilmek. Arka kısımda ise yine aynı şekilde kesim yaptığımız bu kısımda ilmeğimiz, son kesim yaptığımız ilmek belli. Sayıyoruz bu kısımdan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane son ilmeğim var. Bu yüzde ise son ilmeğimi örmedim henüz. Kalan sıralar 3 tane son ilmeğimiz olacak. Bizim için yükseklik vermeye yeterli. Şişimde bulunan ilmeklerimi 3'e ayırdım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek sayıp bir tane ayraç taktım. Sağ yönde. Sol yönde de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek sayıp bir ayraç daha taktım. İki ayracımın ortasında kalan ilmeklerim yaka için. Sayıyoruz bu kısımda kalan ilmeği de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tane de bu kısımda ilmeğimiz var. Ön kısımda şişimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğimiz var. İkişer tane ilmekten dönüş yaparak yuvarlak bir görüntü elde edeceğiz arka kısımda da. Başlıyorum şimdi. Yine yaka kısmındaki ilmekleri şişte bırakacağım. İlmekleri kapatmayacağım. Omuz kısmındaki ilmekleri de kapatmayacağım. Kenar ilmeğimi ördükten sonra sağ yönde ilmeklerimi örüyorum. Ayracıma kadar devam ediyorum. 17 ilmeğimiz var. 15'e düşüreceğiz arkadaşlar. Kırmızı ayracıma geldim. Örgünün ters yüzünü çeviriyorum. 17. ilmeği ters yüzden de ördüm, sıkılaştırdım. Daha sonra ters yüzden diğer yöne dönüyorum. Düz yüze dönüyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. İlmekleri düz örerek yine sağ yöne ilerliyorum. Herhangi bir tariflik durumu olmadığı için, ilmeklerde de işlem olmadığı için yavaş örmüyorum. Bu defa 2 ilmeğim var ayraçtan önce. Bir tanesini daha örüyorum. Dönüş yaptığım ilmeği şişimde örmeden bırakıyorum. Tekrar örgünün ters yüzüne dönüp ilmeğimi yine örüyorum. Diğer yöne doğru ters yüzden ilerliyorum. Düz yüzden örgümü öreceğim.
15 ilmek öreceğim bu kez arkadaşlar ve ters yüzden sırayı tamamlamayacağım. 2 4 6 8 10 12 14 15 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmekle de dönüş yaptım. Bu kısımdan sıralarımızı sayıp kontrol ediyoruz. Yine son kesim yaptığımdan sonraki ilmekleri sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 tane son ilmeğim oldu. Diğer ön kısımla eşit şekilde sıralarımız. Şimdi birleştireceğiz. Örgünün düz yüzleri içe gelecek şekilde tutuyorum. Şişimizin yönü sağ yöne baktığı için çıkartıyorum ilmeklerimi. Bu şekilde omuz ilmeklerini tuttuk. Kontrol ediyoruz. Düz yüzleri içte, yanlış birleştirmemek için. Diğer bıraktığımız iple bu şekilde birleştireceğiz. Mavi ve yeşil şişimden birer ilmek alıyorum. Tığla birleştirme yapacağız bu arada. Bir ilmek alıyorum. Bir aldıktan sonra kaydırdım. İkisini bu ilmeğimle ipimi çekiştiriyorum. Tekrar her iki şişten birer ilmek alacağım. Tamamını aynı şekilde bu şekilde birleştiriyorum. Diğer yönden de göstermek istiyorum yaptığımız işlemi. Bu şekilde birleşecek örgümüz. Daha sonra bu kısımdaki ipimizi biraz çekiştireceğiz. İlmeklerimizi yerleştireceğiz. İlmekler bitene kadar aynı işlemi yapıp daha sonra devam ediyorum. Omuz birleştirmeyi tamamladım arkadaşlar. Bu kısımda birleştirme yaptığım ipim kaldı. Diğer ipimi de gizleyecek kadar kestim. Şimdi bu kısımdaki 2 ilmeği ve yaka ilmeklerini örmeden şişimizi alarak sol yöne doğru ilerleyeceğiz. İpimizi de yeşil ayracımızın olduğu bölüme bağlayacağız. İlmekleri ilk önce ayraçtan önceki 2 ilmeği şişime alıyorum. Daha sonraki ilmekleri de örmeden sağ yöndeki şişime bu şekilde takıyorum. Az bir ilmeğimiz kaldı. Ayraca kadar olan ilmekleri aldım şişime. Ayracımı da alıyorum. Diğer yöndeki ilmeğimiz 17 tane. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 bağlayacağız ipimizi şimdi. İpimizi hemen ayraçtan önceki ilmeğin altındaki sıradan bir takıyoruz bu şekilde. Bir ilmeğe bir tane düğüm atacağım.
Bağladık ipimizi. Sağ yöne doğru düz yüzden ilmeklerimizi düz örerek ilerliyoruz. Sol omuzdayız. Sağ omuzu birleştirdik. Sıra sonunda örgünün ters yüzüne dönüyorum. On 17 ilmeği sırama göre örüyorum arkadaşlar. On 17. ilmeği tekrar ters yüzden de örüyorum. Çeviriyorum örgüyü düz yüze. İlmeğimi alıyorum. Tekrar bu şekilde örüyorum. Devam ediyorum düz yüzden. Her iki yüzden de ördüm ilmeğimi. Tekrar ters yüze dönüyoruz. Bu kez 16 ilmek örüp döneceğiz arkadaşlar. Ve bir tane ilmeği bırakıyoruz. Az önceki iki yönlünü de ördüğümüz ilmeği 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek ördük. Düz yüze dönüp aynı ilmeği şişime takıp tekrar örüyorum. Devam edip diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Son ilmeğimi bu yüzde örmeden takıyorum. İlmek alacağımız kol tarafında ve omuz kısmında son sıramız arkadaşlar. Ters yüzden 15 ilmek öreceğiz. İki ilmeğimize dönüş yaptık. Şişimizde de 15 tane ilmeğimiz var. Sol omuzun dönüşünü ve verdiğimiz yüksekliği de tamamlamış olduk. Şimdi sol omuz ilmeğini ve karşı yöndeki bu kısımdaki ön kısımdaki ilmekleri ilmek tutucuya alacağım. Omuz kısmını birleştirmeden yakanın ilmeklerini toplayıp öreceğiz. Daha sonra yakamızı dikip omuz kısmındaki ilmekleri birleştireceğiz. Böyle yapmamdaki sebep de bu kısmın açık olarak yaka ilmeklerinin daha kolay örülmesi için bu şekilde yapacağız. İlmeklerimi yerleştirip tarife devam ediyorum. İlmeklerimi yerleştirdim arkadaşlar. Arka kısımda sol omuzu ilmek tutucuya aldım. Yaka ilmeklerini misinalı şişime aldım. Daha sonra omuz birleştirilen omuz kısmı var. Bu kısımlarda ilmek yok. Beyaz ipimizle ilmek takacağız. Daha sonra ön kısmın ilmekleri, bıraktığımız ilmekler yine şişimizde ve ön kısmın sağ omuz yine ilmek tutucumda. Beyaz ipimi bu kısma hemen ilmeğime bağladım. Beyaz ipimizle ilmek toplayacağız. İlmek toplamayı tığla yapıp 3 numaralı misinalı şişimizin
diğer ucuna takacağız. Başlıyoruz şimdi. İlk ilmeğimi hemen ilmek tutucudaki ilmeğin altındaki sıradan tığımla alıyorum. Düzeltip şişime takıyorum. Birinci ilmeğimiz. Daha sonra diğer hemen altındaki sıradan da bir tane takacağım. İlmeklerimi yerleştirdim arkadaşlar. Arka kısımdaki sol omuzu ilmek tutucuya aldım. Yaka kısmındaki ilmekler misinalı şişimde. Daha sonra birleştirdiğimiz omuz kısmı var. Ön kısmın bıraktığımız ilmekler de misinalı şişte. Ön kısmın sağ omuzda ilmekleri yine kapatmadan ilmek tutucumuza aldık. Beyaz ipimizle ilmek toplayacağız. Beyaz ipimi bu kısımdaki ilmeğime bağlayıp hazırladım. Şimdi bir tığla ilmek toplayacağız. Topladığımız ilmekleri de şişimize takacağız. İlk ilmeğimi, birinci ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğin hemen altındaki sıradan, bu kısımdan, ilmek tutucudaki ilmeğin altından ilk ilmeğimi takıp misinalı şişime alıyorum. Daha sonra hemen altındaki sıradan da bir tane takıyorum. 2 ve 3. sıradan bir ilmek daha alıyorum. 3 sıradan 3 ilmek topladım arkadaşlar. 3 ilmek topladıktan sonra bir sıra örgü atlıyorum. Daha sonraki sıradan bir tane daha takıyorum. 1 ve devamındaki sıradan 2 ve 3. sıradan 3 tane. 3 sıradan 3 tane takıp bir sıra atlıyoruz. Her sıradan ilmek takarsak bir yığılma olacağı için bu şekilde yapıyorum ben. 3 ilmek 3 sıradan alıyorum. Bir sıra atlayıp tekrar 3 sıradan birer tane daha alıyorum. Yine bir tane daha atlayacağım. Devamındaki sıradan takıyorum bir tane daha. 1 2 ve 3. sıra. 3 6 9 ilmek taktık. Daha sonra artık düz sıralarımız bittiği için uygun yerlerden ilmek takarak devam edeceğiz. 4. ilmeğimi beyaz ve gri örgümün sırasından taktım. Daha sonraki misinalı şişimdeki ilmeği örerek ilmeklerime dahil ettim. Bu iki ilmeğin arasından, bu kısımdan bir tane daha takacağım. Taktım. Devamındaki ilmeği örerek aldım. Yeniden iki ilmeğin arasındaki sıradan bir tane takıyorum. Devamındaki bir ilmeği örerek alıyorum. Şişimizde topladığımız ilmeklerin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla da değil, çok az da değil. Yine iki ilmeğin arasındaki sıradan, bu kısımdan taktım. Tığımı, ilmeğimi aldım. Devamındaki düz ilmeği örerek aldım. Yine aradaki sıradan bir ilmek ve devamındaki ilmeği ördüm. 2 ilmeklere geçiyoruz. Tekrar 2 ilmeğin arasından bir ilmek taktım. Devamındaki 2 ilmeği düz örerek aldım. Yine aradaki sıradan bir ilmek takıyorum. Devamındaki 2 ilmeği örerek alıyorum. İlmeklerimiz örgümüzle böyle çok da değil, az da değil. Bu ara kısımlardan birer tane
takıyoruz. 3 ilmeğim düzgün olmadı, tekrar yapacağım. Taktım aradaki ilmeğimi, devamındaki 1 2 3 ilmeği ördüm. Ayracı alıyorum. Bu kısımdan bir tane daha ilmek takıyorum. Dönüş yaptığım yerlerden birer tane takıyorum. Devamında orta kısımdaki 6 ilmeğimiz var. Altısını da normal örüyorum. Bu 6 ilmekte ilmek takmıyoruz. 6 ilmeğimizi tamamladık. Ayracımızı alıyoruz. 6 ve 3 ilmeğin arasından bir tane ilmek takıyorum. Şişimi aldım. Devamında 1 2 3 ilmek ördüm. 3 ilmekten sonra 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimden önce yine ara kısımdan bir tane ilmek taktım. 1 2 ilmeği ördüm. Yine 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimi örmeden ara kısımdan bir ilmek daha takıyorum. Devamında 1 2 ilmeği örüyorum ve birerli dönüş yaptığım 5 ilmeğime geldim. Aralarından birer ilmek takıp bir ilmek öreceğim. Bir tane taktım, bir tane ördüm. Bir tane takıyorum, tekrar bir tane örüyorum. İlmeği taktım, bir ilmeği ördüm. Yine ilmeği takıp bir ilmeği örüyorum. Beyaz kısımdan son takacağım ilmeği ördüm. Son beyaz ilmeği örüp beyaz kısımdaki ilmekleri tamamladım. Şimdi bu kısımdan ilmek takacağız. 1 2 3 ve 4 ilmek aldım. 4 ilmekten sonra diğer yöndeki gibi bir tane sıra atlayacağım arkadaşlar. Gri bölümde beyaz bölüme geçmeden 4 ilmek, 3 ilmek ve 3 ilmek taktık. 4 ilmeği atladıktan sonra bir sıra gri sıra atlıyorum. Devamındaki sıradan 1 2 3 ilmek takıyorum. Bir sıra atlayıp tekrar 1 2 ve 3. ilmeğimi taktım. Tabii kaçırdım üçünü de, tekrar çekmeyeceğim arkadaşlar. Sıramı atlıyorum. 1 2 3 ilmeğimi takıp bu kısımdaki 10 ilmeği de tamamladım. Arka kısma geçiyorum. Arka kısımdan sıralardan 1 2 ve bu kısımdan bir tane daha ilmek taktım. Birleştirdiğim bölümden sonra 3 ilmek taktım. Devamındaki gri ilmeği ördüm. Arasından bir ilmek takıyorum. 2 gri ilmeğimin devamındaki gri ilmeği örüyorum. Arka kısımda da 2 4 6 ilmek var bu bölümde. 6 ilmekten sonra diğer ilmeklerde artmaya gerek yok. Birebir devam ediyoruz. Tüm ilmekleri birebir örüyorum. İki ilmeğim
Dönüş yaptığım ilmekler gelince yine bu kısımdan da diğer yöndeki kadar ilmek takacağız. İlk ilmeğimi örüyorum. Daha sonra arasından bir tane ilmek takıyorum. Devamındaki gri ilmeği örüyorum. 3 tane ilmeğim var. 3 ilmek daha eksiğim var. 3 ilmeği de bu kısımdan takıyorum. 4, 5 ve 6.'sını örgümün son sırasından takarak tamamladım arkadaşlar. Bu kısımda kaçırdığım ilmek için çekimi silip tekrar çekim yapmak istemedim. Çünkü ilmekleri denk getirmek çok zor. O kadarcık hata da benim çekimimde olsun. Şimdi ilmeklerimi sayacağım. Eşit olup olmadığını kontrol edip daha sonra 2 ters 2 düz örerek yaka kısmına başlayacağız. İlmeklerimi saydım arkadaşlar. Yaka kısmında topladığımız ilmek sayısı 104 ilmek. 104 ilmekle yaka bandı öreceğiz. 2 ters 2 düz. Bir de yakamızı ve kollardaki bandımızı katlayıp dikeceğim. Onun için örgüm bittiğinde santim ve sıra olarak ölçü vereceğim. 2 ters 2 düze geçmeden önce ters yüzden tüm ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bir sıra ters örgü yansıyacak düz yüze. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra tüm ilmeklerimi düz örerek sırayı tamamlayacağım. Bu şekilde tamamını ters örüyorum. Düz yüzde 2 ters 2 düz örgüye dönüp yakamızı yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz arkadaşlar. Sırayı tamamlayıp 2 ters 2 düzü tarif ediyorum. Düz yüzdeyiz. Şimdi 2 ters 2 düz lastik örerek devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamında 1 2 ilmek ters örüyorum. Daha sonra 1 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters 2 ilmek düz. Bu şekilde lastiğimizi, yaka lastiğimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Yeterli uzunluğa gelene kadar 2 ters 2 düz öreceğiz. Yaka kısmında sıraları tamamladım arkadaşlar. Son sırayı düz yüzden örüp ipimi sol yönde bıraktım. Santimle ölçtüğümde örgümün yüksekliği 5 santim arkadaşlar. 5 santim yaka ördük. Katlayıp dikeceğiz iç kısma. İlmeklerimizi kapatmayacağız. Kapatmamamın sebebi de çocuğa giydirirken eğer ilmek olursa bu şekilde esneyecektir. İlmekleri kapatırsak esneme olmayacağı için kullanımı zor olacaktır. O yüzden ilmeklerimi kapatmadan bu şekilde devam ettim rahat bir kullanım için. Sıraları da saydığımızda son ilmeklerimizi sayacağız. Haraşa sıradan sonraki son ilmekleri saydığımda 2, 4, 6, 8, 9. 9 tane son ilmeğim var. Son sırada son ilmeği örmedim. 18 sıra örgü yapmış olduk. Bu şekilde de sayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. sıra şişimizde. Biraz ip bırakıp kestim ve bir tane büyük dikiş iğnesine ipimi taktım. İpin ne kadar yeteceğini ölçmek için de yaka kısmının uzunluğunun 3 katı ip bıraktım arkadaşlar. Bu şekilde daha sonra ipimi kestim. Başlıyoruz şimdi dikmeye. İlk önce birleştireceğiz yakamızı. Daha sonra ters yüzden dikeceğiz. Bu kısımdan ipimi şişimdeki ilmeklere çıkıyorum. Son ilmeklere karşılıklı. Bir tane de sıkılayacağım.
böyle hatalar olabiliyor bazen çekimde. Çektik şişimizi. Daha sonra örgünün son ilmeklerin iç kısımdan veya ikisine birden bu şekilde iğnemi takarak dikişimi yapıyorum arkadaşlar. Karşılıklı her iki yönden alıyorum. Az bir şey kaldı. Diğer dikişi de tarif etmek istiyorum. Yaka kısmını bu şekilde birleştirdik. Şimdi katlıyoruz örgüyü. Eğer isterseniz bu ipleri de iç kısma çekerek gizleyebilirsiniz. Ve son bu kısımdan ipimizin olduğu bölümden iğnemi giriyorum. Şişimdeki son ilmekten takıyorum. Aynı şekilde tekrar bir sonraki ilmeğin hizasından taktım iğnemi. Şişteki ilmekten, aynı hizasındaki ilmekten çıkıyorum. Bu kısım birazcık ayraçlarımız olduğu için tabii ki zorlayacak. Tekrar ikinci ilmekten ve şişteki ilmekten iplerimizi çok sıkı sıkı çekmeyeceğiz arkadaşlar. Rahat bir yaka olsun istediğimiz için ilmeklerin tamamını bu şekilde dikeceğim. Daha sonra misinalı şişimi örgümden çıkaracağım. Tekrar takıyorum ve şişimden de bir tane ilmek alıp birlikte dikiyorum. Sırayı dikişi tamamlayıp omuz kısmını birleştirmeyi tarif edeceğim arkadaşlar. Yakasını tamamladık süveterimizin. Bu şekilde içine bir de söylediğim gibi 3 kat yapıp bu şeffaf tokalar için kullanılan şeffaf lastikten taktım. Giydirip çıkardığımızda yakanın derli toplu durması için. Şimdi kollardan ilmek takacağız arkadaşlar. Yine 3 numara ile yapacağız koldaki ilmek takıp bantlarımızı. İpimizi hemen son ilmeğin hizasından bu şekilde bağlıyoruz beyaz ipimizi. Bir tane düğüm atıyorum. Daha sonra ilmek toplamaya başlayacağım. İlmeği yine kolay olsun diye tığla toplayacağım. Başlangıçta son ilmekten sonraki ilmeğimden bir tane taktım. Şişime aldım. Daha sonra yanındaki ilmekten ikincisi. Bu kısımda 4 ilmek kesmiştik. 4 ilmek hizasından 4 ilmek taktık. Daha sonra 2 ilmekti. Yine aynı hizasından alarak
ilmeklerimi takıyorum. 4 2 yine bir ilmek taktım. İlmek yönlerini hizalarına devam ederek takıyorum bu şekilde. Daha sonra sıradan bir tane daha taktım. Artma yerlerindeki işlem bitince bu kısımda ilmeklerimiz düz artık. Aynı şekilde yakada tarif ettiğim gibi 1 2 3 tane sıradan 3 ilmek alacağız. Bir tane atlayacağız. 1 2 3 tane ilmek takıp bir sıra örgü atlayacağız. Çıkardığımız ilmekleri sayıyorum. 2 4 6 8 10 tane ilmek çıkardım. 10 ilmekten sonra 1 2 3 ilmek çıkarıyorum. Devamındaki bir ilmeği atlıyorum. Tekrar 1 2 3 ilmek çıkarıyorum. Bu kısımda fazla sık çıkarmadım çünkü biraz toplasın istiyoruz. Kol yönünde aşırı şekilde yığılma istemediğimiz için 10 ilmek çıkardık. 10 ilmekten sonra üçer üçer devam ediyoruz arkadaşlar. 1 2 ve 3. 3 ilmek olunca bir sıra atlayıp tekrar 1 2 ve 3. Eğer ilmeklerimizde eşitsizlik olursa bu kısımlardan birer tane alabiliriz. İlk sıramızda tamamlayabiliriz. Şimdilik 3 sıradan 3 ilmek alıp bir tane atlayarak devam edip sıra sonuna kadar ilmeklerimi takıyorum. Sıra sonunda kaç ilmeğim olduğunu ek yapıp yapmayacağımızı söyleyeceğim arkadaşlar. Ve şişinizde bu şekilde üçer üçer toplu şekilde ilmekleriniz belli olacak. Tamamlayıp devam ediyorum. Süveterimizin kol kısmında ilk kol için ilmeklerimi topladım arkadaşlar. Saydım ilmeklerimi. 90 ilmeğim var. 90 tane ilmek topladıktan sonra yeterli olduğunu düşünüyorum. Örgünün ters yüzünü çeviriyorum ve yaka kısmında olduğu gibi ilk sıranın tamamını düz örüyorum. Diğer yöne düz yüze ters sıra olarak yansıyacak. Düz yüzden de yakadaki gibi 2 ters 2 düz olarak lastiğimizi öreceğim. Kol kısmını beden etek kısmındaki gibi tek kat yapacağım. Yeterli uzunluğa gelene kadar 2 ters 2 düz lastiğimizi örüp daha sonra ilmekleri kapatmayı tarif edeceğim. Aynı şekilde diğer yönden de ilmek alıp ikinci kol içinde bant öreceğiz. İlk bandı tamamlayıp daha sonra yine ilmek toplamayı diğer kolda tarif edeceğim. Kol kısmında bant sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Ölçü olarak yine son ilmekleri sayacağız. Bir de santimle ölçü vereceğim. Haraşa sıradan sonra 1 2 3 4 tane son ilmeğim var. 8 sıra örgü demek bu. Santim olarak ölçtüğümde de bandımın uzunluğu 2,5 santim arkadaşlar. Düz yüzden bir tığla şimdi ilmeklerimizi kapatacağız. İlmeklerimizi bandımızda olduğu gibi 2 ters 2 düz örerek kapatacağız. Bir de biraz sıkı kapatacağız arkadaşlar. Çok gevşek bir ilmek kapatma olmayacak. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra gelişine ilmeğimin örülüşü ters ilmek. İlmeğimi ters ördükten sonra tığımla son ilmekten kaydırdım, ördüğüm ilmeği tekrar yine ikinci ters ilmeğim, devamında düz ilmeğim,
Bu şekilde tüm ilmeklerimi kapatacağım. Daha sonra beyaz iple bu kısmı, gri iple bu bölümü ve tekrar beyaz bölümlerde de beyaz iple dikerek bu kısmı tamamlayacağım. Diğer yönden de aynı şekilde ilmek alacağız. İkinci bandımız için tarif ettiğim şekilde bu kısımlardan birer tane artma yerine kadar bu şekilde takacağız. Daha sonra 3 sıra takıp bir sırayı atlayarak diğer bandımızla aynı sayıda 90 ilmek band sayısı toplayıp diğer bölümü de tamamlayacağız. İlmeklerimi kapattıktan sonra devam edip bu kısmı da tamamlıyorum. Dikişlerden sonra küçük bir papyon öreceğiz. Kırmızı iple papyon tarifiyle devam edeceğim. Süveterimizi tamamladım arkadaşlar. Kol bantlarının sıralarını tamamlayıp ilmeklerimi kapattım. Daha sonra yan dikişleri için süveterimin beyaz kısımlarda beyaz ipimle, gri kısımlarda gri ipimle dikiş yaparak tamamladım. Diğer bölümde de aynı şekilde dikişi tamamladım. Her iki kol bandını da ördük. 1 2 3 tane düğme diktim bu kısma eşit sıralarla. Süveterimizin sadece papyonu kaldı şimdi. Küçük bir papyon öreceğiz bu kısma. Papyonumun genişliğinin belli olması için ilmeklerimi şişe atıp 2 çizgi haraşo ördüm. İlmekleri sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 13 tane ilmek attım. 13 ilmekle 2 çizgi haraşo ördüğümde örgümün 4 santim genişliği var arkadaşlar. 4 santimle uzunluğu da bu kısma kadar 5 santim olana kadar her iki yüzden haraşo örerek devam edeceğiz. Sıraları tamamlayıp papyonun diğer işlemlerini tarif edeceğim. Papyonumuzun sıralarını tamamladım. İlmeklerimi kapattım arkadaşlar. Haroşa çizgi olarak 2 4 6 8 10 12 13 çizgi haroşa yapıp ilmeği kapattım. Uzunluğu da 5 santim, genişliği 4 santim. Şimdi papyonumuzu bu kısımdan toplayıp dikeceğiz. Orta kısmına da küçük bir tığ işi yapmak istiyorum. Toplamak için tığımı, aldığım ipimi bu şekilde tutuyorum. İlk ilmeğimi, zincir ilmeğimi oluşturduktan sonra 1 2 zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekip devamındaki zincire dönüp bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra bir sık iğne daha yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip dönüyorum. Bir sık iğne ve ikinci sık iğne. 2 sık iğneden sonra bir zincirle dönüp yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde papyonumu toplayacak kadar bir parça örgü yapacağım. Daha sonra orta kısımda bu parçamla toplayıp papyonuma şekil vereceğim. Bu yaptığım parçayla bu şekilde toplayacağım arkadaşlar. İp bırakıp iç kısımdan bu kısma dikeceğiz. Tamamlayıp yeleğimin ölçülerini veriyorum. Süveterimizi tamamladım arkadaşlar. Papyonumuzu da şekil verip bu kısımdan tutturup kırmızı ipimle diktim. Şimdi ölçüsünü vereceğim. Süveterim
Çok da küçük olmadı, zaten çok küçük tarifleri üzerine çalışmıyorum ben. Giyecek çocuğun bünyesi tabii ki etkileyecektir ama benim yaptığım bu örgü 3-4 yaş erkek grubu çocuklara gayet rahat olacak büyüklükte bir örgü. Süveterimin beden genişliği 29 santim arkadaşlar. 29 santim. Kol kısmına kadar uzunluğu 28 santim. Kol bandına kadar ölçüyorum bu kısma. 28 santim. Beyaz kısımdan ölçü daha net olması için bu kısımdan ölçeceğim. Banttan itibaren kol yüksekliği 14,5 santim arkadaşlar. Bura lastiği topladığı için hatta biraz 14. Diğer bölüm 15 santime yakın. Omuz genişliği ise 28 santim. Söylediğim gibi giyecek çocuğun bünyesi belirleyecektir ama benim yeleğim uzun boylu olursa, yapılı olursa 2-3 yaş grubu erkek çocuklarına veya normal yapıda olursa 3-4 yaş grubu çocuklara gayet uygun büyüklükte bir yelek. Tarifimizin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin şimdiden. Görüşürüz hanımlar.